Herkese merhaba. Bugün anlatılmış en sarsıcı hikayelerden birine ve bu hikayenin felsefe dünyasında açtığı o derin tartışmalara dalıyoruz. İşte bu, gerçekten de tüyler ürpertici bir soru. Ve bu soru, üç büyük din içinde kilit bir figür olan İbrahim peygamberin kıssasının tam kalbinde yer alıyor. Hadi gelin, bu meselenin ne kadar derinlere gittiğine birlikte bakalım. Søren Kierkegaard ve Jacques Derrida gibi dev düşünürler için bu olay basit bir iman testinden çok daha fazlası. Onlar için bu kissa, iman, ahlak ve sorumluluk gibi kavramları masaya yatırmak için adeta bir düşünce deneyi. İlk durağımız 19. yüzyılın büyük filozofu Søren Kierkegaard. Kierkegaard, İbrahim'e baktığında sadece bir peygamber görmüyor. O, bildiğimiz ahlak yasalarının ötesine geçmiş bir iman şövalyesi görüyor. Şimdi, Kierkegaard'ın analizinde kilit bir kavram var, ketumluk. Yani o derin sessizlik. Bir düşünün, İbrahim 3 gün boyunca o korkunç sırla tek başına yürüyor. Ne eşine ne de oğluna tek kelime ediyor. İşte bu sessizlik, felsefi açıdan her şeyi değiştiren şey de tam olarak bu. Ve bu derin sessizlik bizi Kierkegaard'ın o meşhur iman şövalyesi kavramına getiriyor. Filozofa göre İbrahim trajik bir kahraman falan değil. O, Tanrı'ya olan mutlak bağlılığı yüzünden evrensel ahlak yasalarını, yani hepimizin bildiği doğruları askıya alan biri. İşte bu söz, İbrahim'in o anki durumunu, o ezici yalnızlığını o kadar güzel özetliyor ki, aldığı kararı kimseye açıklayamaz, kimse onu anlayamaz. Bu da onun imanını tamamen kişisel, hatta ürkütücü bir bağlılığa dönüştürüyor. Peki, şimdi zamanda biraz ileri gidelim ve 20. yüzyıl filozofu Jacques Derrida'ya bakalım. Derrida, Kierkegaard'ın başlattığı bu tartışmayı alıyor ve daha da karmaşık bir boyuta taşıyor. Derrida'ya göre İbrahim iki mutlak gücün arasında sıkışıp kalmış durumda. Bir yanda bir baba olarak oğlunu koruma gibi evrensel bir etik sorumluluk var. Diğer yandaysa Tanrı'ya mutlak itaat gibi kişisel bir sorumluluk. Derrida buna çözülemez bir düello diyor. İşte meselenin en can alıcı noktası da burası. Derrida diyor ki, Tanrı'ya karşı sorumlu olabilmek için insanlığın gözünde tamamen sorumsuz olman gerekir. Yani İbrahim, o daha yüce çağrıya cevap verebilmek için bildiğimiz, anladığımız ahlakı feda etmek zorunda kalıyor. Durun bir dakika. Bütün bu devasa felsefi yapı, o yalnız şövalye, o sessiz düello, hepsi hikayenin tek bir versiyonuna, yani eski ahit anlatısına dayanıyor. Peki ya başka bir anlatım varsa? Ve o anlatım bu felsefi krizi kökünden sarsıyorsa? Peyami Safa, Gülay gibi eleştirmenler de tam olarak bu noktayı dikkat çekiyor. Düşünsenize, felsefesini farklılık üzerine kuran Derrida, nasıl olur da aynı olayın Kur'an'daki bambaşka anlatımını, o temel farkları gözden kaçırır? İşte bu eleştiri bizi doğruca hikayenin Kur'an'daki versiyonuna getiriyor ve inanın bana bu versiyon bütün denklemi alt-üst ediyor. Aradaki fark gerçekten inanılmaz. Bakın, o bütün felsefi paradoksu yaratan o meşhur ketumluk, yani o derin sessizlik var ya, Kur'an anlatısında bu tamamen ortadan kalkıyor. Yerini ne alıyor biliyor musunuz? Babayla oğul arasında geçen samimi, açık bir diyalog. Yani Kur'an'daki anlatımda İbrahim'in oğlu kaderinden habersiz, çaresiz bir kurban değil. Aksine ilahi sınavın tamamen farkında ve bu sınava rıza gösteren aktif bir katılımcı. İşte bu küçücük gibi görünen ama aslında devasa olan fark her şeyi değiştiriyor. Peki bu diyaloğun varlığı, Kierkegaard ve Derrida'nın üzerine koca bir felsefe inşa ettiği o meşhur paradoksu nasıl etkiliyor? Aslında olan şu, o korkunç sırrın altında ezilen yalnız bir adam trajedisi diye bir şey kalmıyor. Bunun yerini paylaşılan bir teslimiyet alıyor. Baba ve oğul arasındaki etik bağ, diyalogla daha da güçlenince, ahlak ve iman arasındaki o keskin düello da anlamını yitiriyor. Paradoks, basitçe buharlaşıyor. Kısacası hikayenin ahlaki evreni tamamen değişiyor. Artık karşımızda tek bir kişinin o sarsıcı inanç sıçrayışı yok. Onun yerine bir ailenin omuz omuza girdiği ortak bir sınav var. Ve tüm bunlar bizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Bizim inanç, ahlak ve fedakarlık gibi kavramlara bakışımızı şekillendiren şey, olayın kendisi mi, yoksa bize anlatılan hikayenin hangi versiyonunu dinlediğimiz mi? Üzerine düşünmeye gerçekten değer.